Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem, pudra pembe ve 2 tane de şöyle yarım metre kadar yeşil ip kullandım. İplerimi şöyle kenara kaldırıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim böyle kısa 2 şiş hanımlar 20 santimlik 3 numara. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde. Patiğimizin ortasında böyle süpürge otu modelimiz var. Yanlarını da böyle çiçeklerden yaptım. Bu şekilde çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Görüntü itibariyle de 5 şiş patik ile birebir aynı. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize pembe ipim ile burundan başlayacağım hanımlar. Burun kısmından başlayacağım. Pembe ipimin ucunda şöyle bir miktar ip bırakıyorum. Şu kadar ortalama. 12 ilmek atıyorum. Birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmeğimi attım. Şimdi hanımlar 12 ilmeğimizi attık, geri döneceğiz. Burada ipimiz kaldı bir miktar, bu ipimiz kalabilir. Tabanımızı yaparken yine aynı ipi kullanacağız. Bu ipimiz beklesin. Geri döndük, şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizin ön yüzünde düz örgü, arka yüzünde de ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. İlmeklerimin tamamını ters ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Geri döndük. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde artırmaları yapacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra bakın ipimi şöyle parmağımı dolayarak buraya bir ilmek attım. İlk artırmamı bu sağ kenarda yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenarda da artırma yapacağız. Hem sağ hem sol kenarda artırma yapıyoruz. Bakın burada da son 2 ilmeğim kaldı. Aynı şekilde yine buraya bir adet ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapacağız. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz hanımlar. Dediğim gibi artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde artırma işlemi yok. Artırdığımız ilmekleri de yine ters örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İlk 2 ilmekten sonra yine hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sol tarafta da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde yine artırmamızı yaptık. Arka yüzde hanımlar dönüyoruz. Yine artırma işlemi yok. 16 ilmeğimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. 12 ilmek olarak başlamıştık. 16 ilmeğimiz oldu hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Yine artırmalar aynı şekilde devam edeceğiz. İlk 2 ilmeği öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, artıracağız. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize geçeceğiz. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Bu aşamada artık artırma yapmayacağız. Krem ipimi alıyorum. 28 ilmek olarak patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Artırmalar bitti. Krem ipimi ekliyorum. İlmeklerimi şu anda ön yüzdeyim. Krem ipimle düz olarak öreceğim. Pembe ipimiz beklesin. Hemen şöyle ilk ilmeğimi 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle şuraya düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Böyle sağlamlıyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde düz olarak öreceğiz. Örerken de şöyle ipimin ucunu gizleyerek götürüyorum.
Bu şekilde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi artırma yapmadık artık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. İlmeklerimin tamamını düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimizi bu şekilde örmüş olduk. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Şuradaki pembe ipimizi hanımlar şöyle yarım metre kadar bir bırakacağım. Keseceğim. Çiçeklerimizi yaparken bakın şu çiçekleri yaparken pembe ipimizi kullanacağız. Yine aynı miktarda bir ip daha keseceğiz. Onunla da sol taraftaki çiçeklerimizi yapacağız. Şimdi ortadaki süpürge otu modelimizi yapacağız hanımlar bu sıramızda. Öncelikle kenardan ilk 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan 7 ilmeğimi düz ördüm. Ardından bir tane artırma yapıyorum. Yani ajur yapıyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Tam olarak burayı yapıyoruz hanımlar. Ajur yaptık. Yanına bir ilmek düz ördük. Aralarda ikişer ilmek tersimiz var. 1, 2. 2 ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bu aşamada hanımlar ajurumuzdan sonra aralarda toplam bakın şurada 5 tane düz ilmeğimizin olması gerekiyor. Ajurumdan sonra bir düz ilmeğim burada. Şu ikinci düz ilmeğim. Şu üçüncü. Şu dördüncü. Demek ki 2 tane daha ters öreceğim. Yanına bir ilmek düz örüyorum. 5. düz ilmeğimi de ördüm. Şimdi ipimi şişime yine doluyorum. Tekrar ajurumu yaptım. 8 ilmeğim kalıyor. Kalan 8 ilmeğimi düz örüyorum. Ajurlarımızla birlikte ilmek sayılarımız arttı. Bu artan ilmekler hanımlar modelin ilerleyen bölümlerinde tekrardan toplanacak geri. Yeniden 28 ilmeğimiz kalacak. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Ajurlu ilmeğimi kadar ters olarak öreceğim. Şu kenardaki 8 ilmeğimi ters ördüm. Ajurlu ilmeğimi de ters örüyorum. Ön yüzde birer ilmek düz örmüştük. Bu düz ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. Bakın ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 bu düz ilmeğim var. Düz ördüm. Bu da ön yüze 2 ters olarak düşüyor. Bir ilmek ters örüyorum. 2 tane düz. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bakın bir ters ilmeğimi ters ördüm. Hemen burada 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 düz ilmeğim var. Düz ördüm. Hemen bir ters ilmeğim var. Ajurlu ilmeğimizi de arka yüzde ters olarak örüyoruz hanımlar. Şişimde kalan 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde modelimizin ikinci sırasını yaptık. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimize devam edeceğiz. Burada bir tane ajurumuz oluştu. Bu defa ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Ajurlu ilmeğimle hanımlar bu kenarda 8 ilmeğimiz oluyor. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm bir önceki sıradaki 8. Ardından tekrardan bir tane daha ajur yapıyorum. İkinci ajurumu yaptım. Önündeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Bir ilmek düz, 2 ilmek ters. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın ajuruma kadar geldim. Bir düz ördükten sonra buraya da ikinci ajurumu yapıyorum. Şişimde bu defa 9 ilmeğim kaldı. Kalan 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde 3. sıramızı da böylece yapmış olduk. Arka yüzde 4. sırasındayız hanımlar modelimizin. Bu sıramızda da ilmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Ajurlu ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın ön yüzde ajur yaptığım ilmeğimi de ters ördüm. Yanında bir tane daha ters ilmeğim var. Bir ters, 2 hemen yanına 2 düz. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz. Bir ters, 2 düz. Bir ters,
2 düz. Yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm. Bakın ajurumu da ters örüyorum. Kalan ilmeklerim de ters olarak örülüyor hanımlar. Arka yüzde modelimizi de tamamladık. Şöyle geri dönüyoruz. Şöyle ön yüzden baktığımız anda burada 2 tane ajurumuz oluştu bile. Burada toplamda 6 ajurumuz oluşacak. Şimdi 3. ajuru açacağız. 3. ajuru açarken de bu çiçeklerimize başlayacağız. Bunun için de şu iplerimi şöyle hazırlıyorum. 2 tane yeşil ipimi şöyle yanıma koydum. Bir tane daha pembe ipimi şöyle kesmemiştim. Onu da hemen kesip yanıma koyacağım. Çiçeklerimizi de yapacağız. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi öreceğim hanımlar. İlk 3 ilmeğimi. Şu kenar ilmeğim 1. Şu 2. Şu da 3. ilmeğim. Şimdi yeşil ipimle burada yaprağımı yapacağım. Bu çiçeğimizde yaprağımızda tek sırada yapılıyor hanımlar. Öndeki 3 ilmek üzerine çiçeğimizi kuracağız. Önde 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3, 4. Şişimi buradan takarak yeşil ipimle şöyle bir ilmek çıkartıyorum buradan. Şöyle. Ardından öndeki 3 kremimi örmeden sağ şişime aldım. Alttaki şu yeşil ipimi bu 3 ilmeğin üzerinden atlattım, arkada bıraktım. Tekrar bu 3 kremimi sol şişime aldım. Buradaki hanımlar ilk kremimi örüyorum. Şimdi tam bu ortaya yine bu ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2, 3 ilmek altına giriyorum. Buradan yine yeşil ipimle şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeğimi de tam bu ortadaki ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Bu aşamada hanımlar yeşil ipimin ucunu şurada şöyle kendisine bağlayacağım. Yine burası sağlam olsun, sökülmesin diye. Şuraya şöyle 2 tane bir düğüm atıyorum. Tam bu ortadaki ilmeğime çiçeğimi yapacağım. Şu alttan şu pembe ipimi alıyorum. Buraya 3 ilmek örüyorum. Bakın 3 ilmek örüyorum derken bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağız. Tam ortadaki ilmeğin içinden pembe ipimle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Ardından bu 3 ilmeğin 3'ünü birden krem ipim ile şöyle keserek örüyorum. İlk çiçeğimizi burada yaptık hanımlar. Ardından çiçeğimizi yaptık. Şimdi ajurlu modelimize devam edeceğiz. Ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Bakın buradaki bir önceki sıradaki ajurum bu. Bunu ördüm. Ardından yine ipimi şişime doladım. Bakın 3. ajurumuzu açtık. Bir ilmek düz örüyorum. 2 tane ters. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir ilmek düz ördüm. Bakın ajurlu bölüme geldim. Buraya yine 3. ajurumu yapıyorum. Ajurdan sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ajurumdan sonra 3 ilmek düz ördüm. Şimdi sol taraftaki çiçeği yapacağız. Yine şu yeşil ipimle buradan diğer tarafta olduğu gibi bakın önde 3 ilmeğim var. Bu ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Yeşil ipimle buradan şöyle bir uzun bir ilmek çıkarttım. Sonrasında bu uzun ilmeği şu öndeki 3 krem ilmeğimin üzerinden şöyle atlatıyorum. Ardından bu 3 kremi sol şişimize aldık. Bu ilk krem ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Ardından tam bu ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2, 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkarttım. Sonra bu ilmeğimi krem ilmeğimi bu yeşilin üzerinden atlatarak şöyle üste çıkarttım. Yaprağımızı yaptık. Sonrasında bu krem ilmeğimle şöyle pembe ipimi alıyorum, çiçeğimi yapacağım. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Şu birinci ilmeğim. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Ardından bu 3 ilmeğin 3'ünü birlikte topluyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor hanımlar. Şimdi bu pembe ipimin ucunu da şurada kendisine bağlayayım. Şöyle 2 tane düğüm atayım, patiğimiz sökülmesin. Şöyle 2 tane düğümümü attım. Bu şekilde ilk sırada çiçeklerimizi bitirdik. Hanımlar biz bu çiçeklerimizi gördüğünüz gibi tek sırada yaptık. Her 7 sırada bir çiçek kurulumu yapacağız. 7 sıra öreceğiz. Ön yüzde arka yüzde toplam 7 sıra öreceğiz. Ardından ikinci çiçekleri kuracağız. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Çiçeklerden sonraki bu ilk sıramız. Bu çiçekli olan bölümleri tamamen ajurlu olan yere kadar ters olarak öreceğim. Bakın buradaki ajurumu da ters ördüm. Yanında bir tane daha tersim var. Aradaki ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz,
Bir ters. Hemen ajurum var. Ajurumu da ters örüyorum. Kalan ilmeklerim de ters olarak örülüyor. Çiçeğimizden sonra arka yüzdeki ilk sıramızdı bu. Dediğim gibi her 7 sırada bir diğer çiçeğimizi kuracağız. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıramızı yapacağız. Buraya bu defa da 4. ajurumuzu yapacağız. İlmek sayılarımız gördüğünüz gibi iyice arttı hanımlar. Şimdi tekrardan bu ajurlu olan ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Dediğim gibi çiçeğimizden sonraki bu ikinci sıramız. Ajurlu ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Hemen artırma yapıyorum. Yani ajurumu yaptım yine. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın 4. ajurumuzu yaptık. 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz. Buraya da yine 4. ajurumu açıyorum. İpimi şişime doladım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki 3. sıramız. Yine aradaki süpürge otu modelimizi de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Ajurlu olan ilmeğime kadar yine ters olarak örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Yanında bir tane daha tersim var. Arada 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters. Bakın ajurumu da ters ördüm. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzde sıramızı tamamladık. Çiçeğimizden sonraki 3. sıramızdı bu arka yüzde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz ve çiçeğimizden sonraki 4. sıramız olacak bu. Ve bu aşamada da artık ilmek sayılarını eksilteceğiz hanımlar. Ortadaki süpürge otunun ilmek sayılarını eksilteceğiz. Şimdi bu aşamada yine ajurlu ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Buraya toplam 6 ajur olacaktı. 5. ajurumu açıyorum. 5. ajurdan sonra bir ilmek düzümü düz ördüm. Burada 2 tane tersim vardı. 2 ters ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bakın bir düz ilmeğimi düz ördüm. 2 tersimi tersten keserek örüyorum. Bir düz ilmeğimi normal düz örüyorum. 2 ters ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bir düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ters ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bir düz ilmeğimi düz ördüm. Hemen bu tarafa da ipimi şişime bir kere doladım. Ajurumu yaptım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Çiçeğimizden sonraki bu 5. sıramız olacak. Bu modelimizde de yine süpürge otumuzda da ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz tekrar. Ajurlu ilmeğime kadar olan ilmeklerimi yine ters olarak öreceğim. Bakın ajurlu ilmeğimi yine ters ördüm. Yanında bir tane daha tersim var ters. Bu defa yanında hanımlar aradaki 2 ters ilmeklerimizi ön yüzde kestiğimiz için bunu bir düz olarak örüyorum. Bir ters. Şu bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Ajurlu ilmeğimi de yine ters ördüm. Kalan ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde. Şimdi döndüm geri. Ön yüzdeyim. 5. ve sonuncu ajurumuzu, 6. ve sonuncu ajurumuzu bu sıramızda yapacağız hanımlar. Çiçeğimizden sonraki de 6. sıramız bu. Yine ajurlu olan ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimi de yine düz ördüm. 6. ve sonuncu ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar kesimler yapacağız. Bakın burada bir düz bir ters ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bir düz bir de ters ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bir düz bir ters ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yine bir düz ters ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Ters ilmeğim var. İkisini birlikte keserek ördüm. Burada son bir düz ilmeğim kaldı. Bunu tek başına düz olarak ördüm.
Bu tarafa da 6. ajurumu açıyorum ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine bu aşamada da kesimlerimizi yaptık. 6. ve sonuncu ajurumuzu da açtık hanımlar. Başka ajur açma işlemi yok süpürge otu modelimizde. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Şimdi çiçeğimizden sonraki 7. ve sonuncu sıramızı yapıyoruz. Ön yüzde tekrar ikinci çiçeklerimizi kuracağız. Bu aşamada ajurlu ilmeğime kadar ters olarak örüyorum yine. Arka yüzde tekrar bir kesimimiz olacak şimdi hanımlar. Bakın buradaki ajurlu ilmeğimi, ajurumu ön yüzde yaptım. Ajurumu ters ördüm. Yanına bir ilmek daha ters ördükten sonra şu ortadaki üçlü ilmeğimin üçünü birden tersten keserek örüyorum. Bakın üçlü bir kesim yaptım. Hemen burada bir ilmek ters örüyorum. Ajurlu ilmeğimi de yine ters ördüm. Bu şekilde ortada da arka yüzde kesme işlemi yaptık. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada artık çiçeğimizden sonraki 7 sırayı tamamlamıştık. İkinci çiçeklerimizi de yapacağız. Modelimizin de son sırasını yapacağız hanımlar. Bu süpürge otu modelimizin son sırasını yapacağız. Ortaya bir de şeyimiz var. Böyle fıstığımız var. Fıstığımızı da bu sıramızda yine yapacağız. Öncelikle yine ilk çiçeğimizi yaparken ilk 3 ilmeğimi örmüştüm. Aynı hizadan aynı şekilde çiçeğimiz oluşacak. Kenar ilmeğim 1, şu 2, şu da 3. ilmeğim. Şimdi ortada 1, 2, 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Şöyle alttan yeşil ipim ile hemen şurayı şöyle sıkılıyorum. Alttan yeşil ipim ile şöyle bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi öndeki 3 ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum yeşil ilmeğimi. 3 kremimi tekrar sol şişime aldım. Bu 3 ilmeğimin ilkini krem ipimle ördüm. Tam bu ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek tekrar yeşil ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Ardından bu yeşil ilmeği kremin üstünden atlatıp arkada bıraktım. Ortada bir kremim var. Bu kremi de hanımlar pembe ipimle şöyle örüyorum. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Sonra bu 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin üçünü birden krem ipim ile keserek örüyorum. Bu şekilde bakın çiçeğimizi yaptık. Şimdi bu aşamada bakın bir önceki sırada şurada ajurumuz vardı. Ajurlu ilmeğimiz burada. Bu ajurlu ilmeğime kadar olan ilmeklerimi öreceğim. En son 6. ajurum vardı. Bakın 6. ajurlu ilmeğim burada. Bunu düz olarak örüyorum. Ardından ortadaki 3 ilmeğin üçünü şöyle birlikte keserek örüyorum. Son kez kesimimizi burada yaptık. Ardından bu kesim yaptığım ilmeğimi şöyle tığıma takacağım. Çünkü tam bu ortadaki ilmeğime fıstık yapacağım hanımlar. Şöyle. Buradan hanımlar şöyle. Buradaki ilmeğimi şöyle bir uzatıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bu 3 ilmeğin içine tığım ile tekrar girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Şöyle krem ipim ile. Tekrardan ipimi tığıma doladım. Aynı üçlü ilmeğin içinden bir ilmek daha şöyle çıkartıyorum. Şöyle. Ardından bu üçünü birlikte topluyorum. Bakın şu arada topladığım kenardaki ipi tuttum. Tığımı bunun arasından geçirip ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bu aşamada hanımlar şöyle arkadan girerek böyle fıstığımız arka yüze kaçmasın diye tığım ile arkadan öne doğru girerek şöyle krem ipimle bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bu ilmeğimi şişime taktım. Bakın ortadaki fıstığımızı bu şekilde yaptık. Şimdi sayarak gidelim. Tekrar sol tarafa yine aynı çiçeğimizi yapacağız. Gerçi saymaya bile gerek yok. Alttaki çiçeklerin hizası belli. Şöyle buraya kadar şöyle örüyorum. Bakın hanımlar alttaki çiçeğimin hizasına geldim. Şöyle. Bakın ortadaki çiçeğimin hizası şu ilmek belli. Bunun sağındaki ve solundaki ilmekle 3 ilmek oluyor. Şimdi bu 3 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Şu ortadaki ilmeğimin bakın çiçeğimin tam tepesine gelen orta ilmek. 4 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3, 4. Şişimi buraya taktım. Yeşil ipimle yine uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Ardından öndeki 3 krem ilmeğin üzerinden şöyle bu yeşil ilmeğimi atlatıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Sonrasında ilk krem ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan bu ortanca ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek yine bir yeşil ilmek çıkarttım. Bu yeşil ilmeğimi yine arkada bırakıyorum. Ortadaki ilmeğimi şöyle alttan pembe ipimi aldım. Bir ilmek örüyorum.
ipimi şişime doladım. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum ve bu 3 pembe ilmeğin üçünü birden krem ipim ile örüyorum. Bunu soldaki çiçeğimizde yaptık. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci çiçeğimizi de yaptık. Yine 7 sıra ördükten sonra üçüncü çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Bu aşamada tekrar şişimizde de 28 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka yüzdeyiz. Bu aşamada artık modelimizi bitirmiştik. Ortadaki modelimizin ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Dilerseniz sayarak gidelim. Çiçeğimizden sonraki ilk sıramızı ayıracağız. Kenarda 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, şu 15. ilmeğim, şu 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Gördüğünüz gibi tekrar 28 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tekrardan ikinci modelimizi başlatacağız. Yani ikinci süpürge otu modelimizi ilk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde başlatacağız hanımlar. Şimdi ilk modeli nasıl yaptıysak süpürge otu modelinin ikincisinde aynı şekilde başlatacağız. Kafanız karışmasın diye yine size göstereceğim. Ve şu anda ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıramız. Dediğim gibi hani çiçek olayı anlaşıldı diye düşünüyorum. Her 7 sırada bir diğer çiçeği kuruyoruz. Öncelikle ilk modeli yaparken 7 ilmek örüp öyle yapmıştık süpürge otu modelimizi. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra bakın bu aşamada hanımlar videonun devamında bakın kafanız karışacak olursa ilk süpürge otu modelinin sıralamalarını takip ederek ikinciyi de zaten yapabilirsiniz. Kafanız karışmasın diye ben ilk kurulumunu sizlere yine göstermek istedim. 7 ilmeğimi ördüm. Bakın ajurumu yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Aralarda 2 tane tersimiz var. Bakın 1, 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 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 Bakın burada 5 tane düz ilmeğimiz olmalı. Altta olduğu gibi. Hemen ajurumdan sonra şu birinci düz ilmeğim. Şu 2. Şu 3. Şu 4. Şu da 5. düz ilmeğim. Hemen ajurumu yaptım. Kalan 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Model kurulumu böyleydi hanımlar. İlk sırasını modelimizin bu şekilde yaptık. Tekrardan arka yüzde yine ilk modelde olduğu gibi ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Çiçeğimizden sonraki de 3. sıramız 7 sıra tamamlanınca tekrar bir diğer çiçeğimizi kuracağız hanımlar. Bakın ajurlu ilmeğimi de ters örüyorum. Yanında bir ilmek tersim var, ters ördüm. Diğer ilmekleri gördüğümüz gibi örüyorduk. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. 2 düz, 1 ters. Ajurumu da yine ters örüyorum. Kalan ilmeklerim ters örülüyor. Bu şekilde hanımlar. Modelimiz böyle devam edecek. Toplam 6 ajurdan oluşuyordu. Modelimiz bakın ilk ajurunu yaptık. Arka yüzde de ilmekleri ördük. Hani dediğim gibi bu süpürge otu modelinde kafanız karışacak olursa ilk yaptığımız modelin her sırasını hem ön hem arka yüzde tek tek gösterdim. Aynı sıralamaları takip ederek şu ikinci modeli de kolayca yapabilirsiniz. Bu aşamada hanımlar yine her 7 sırada bir çiçek yapımına devam edelim. Ve patiğimizin ön bölümünde şu ikinci modelimizi yani ikinci süpürge otu modelimizi tamamlayalım gelelim. Sonra birlikte patiğimizin arka bölümlerine başlayalım. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü yaptım. Buraya ikinci süpürge otu modelimi de tamamladım. Şimdi en son ön yüzdeyim. Çiçeğimizden sonra da 7 sıra oldu. Yeni çiçeklerimizi yapacağız. Bu aşamada hem yeni çiçekleri yapacağız hem de bilek ayrımını yapacağız hanımlar bu bölümde. Şişimizde toplamda 28 ilmeğimiz vardı. Önce sağ kenarı sonra sol kenarı yapacağız. Yani önce bu kenarı yapacağız. Bu nedenle ilmekleri ikiye eşit olarak paylaştırdığımızda yanlara 14'er ilmek düşüyor. Hanımlar patiğimizin şu kenarlarına buralara ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Bu kenarlara örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben haroşalarımı örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek elde ediyorum. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Çiçekleri de devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin kenarlarında da çiçeğimiz var. Yine ilk 3 ilmeğimi örüyorum. Önde 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 1,
2, 3, 4 ilmek altına inerek alttan yeşil ipim ile yine şöyle uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi öndeki 3 krem ilmeğimin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Yine yanlarda da aynı şekilde çiçeğimizi yapıyoruz. Sonra bu 3 krem ilmeğimin ilkini ördüm. Tekrar bu orta ilmeğimin bu defa 3 ilmek altına inerek yine yeşil ipim ile bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu ilmeğimi de tam ortadaki kremin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Bu orta ilmeğimi hanımlar pembe ipimle çiçeğimi yapacağım. Pembemi aldım. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Şöyle şu birinci ilmeğim. İpimi şişime doladım. Bir ilmek daha çıkarttım. 3. 3 ilmek çıkarttım. Sonra bu 3 ilmeğimin üçünü birlikte krem ipim ile örüyorum. Şöyle keserek örüyorum. Bu kenara 14 ilmek örecektik hanımlar. Kenarda 4 ilmeğim var. Çiçek yaptığım ilmek 5. Sayarak gidiyorum. 6, 7. Kalan 7 ilmeğim de haroşa, onları da düz olarak öreceğim. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği, sonuncu ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği yer değiştirerek örüyorum. Kenara toplam 14 ilmek ördük. 14 ilmek de bu kenarda kaldı. Hanımlar, bu aşamada yedek işiniz varsa ilmekler, sol taraftaki ilmekler şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da şöyle bir tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek bu ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Öncelikle biz bu sağ kenarımızı yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. Buradaki ilmekler beklesin. İlk bu kenardaki 7 ilmeğimi haroşa, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmeğimi yani haroşamı düz örüyorum. Şu 6, şu da 7. ilmeğim. Diğer 7 ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde çiçeğimizden sonra da bir sıra örmüş oluyoruz. Yine yanlarda da her 7 sırada bir çiçek yapılışına devam ediyoruz hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıramız bu ayrıca. İlmeklerimi yine düz örüyorum, kenardaki 7 ilmeğimi ön yüzde olduğum için. Diğer 7 ilmeğim haroşa, bunları da yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bakın sağ kenarımızı yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Çiçekten sonra 3 sıra yapmış olduk. Şurada da 2 diş haroşamız oluştu. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne şuraya 14 sıra haroşa olana kadar ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Bu çiçek sıraları sayacak olursak toplam şu kenarlara hanımlar bakın 7 tane çiçek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çiçek yaptım. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Hani tam ölçüyü tutturmak için ayağınızın parmak uçlarından itibaren şöyle burnundan itibaren tutun hanımlar patiğinizi. Şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınıza ölçerek yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Zaten bu kenarını ördükten sonra da size o şekilde ölçüyü de mezura ile ölçerek vereceğim. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin bu sağ kenarını örelim gelelim, ardından sol kenara birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını ördüm ve geldim bu aşamada. Burada 14 diş haroşam oldu. Krem ipimi de haroşal tarafta değil de bu sağ tarafta bıraktım. Şimdi size mezura ile şu boyunun ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle patiğimi tuttum. Şöyle burundan itibaren bakın. Şöyle mezuramı tutuyorum buraya. Boyu ne kadar olmuş? Bakın 20 santim kadar boyunu örmüşüm hanımlar. Şöyle bir düzeltiyorum. Hayır, 20,5 santim, hatta 21 mi oluyor? Şöyle bakalım. Evet, 20,5 santim patiğimizin boyu olmuş hanımlar. 20,5 santim patiğimin boyunu ördüm. Şimdi enimizi de isterseniz şöyle ölçeyim. Şöyle düzelterek şurasını. Şöyle enimizi de ölçtüğümüz anda patiğimizin eni de 10,5 santim. Enimiz de bu kadar. Patiğimizin eni boyu bu kadar. Hani örerken bu ölçüleri de göz önünde bulundurabilirsiniz. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu. Burada şişim kalmasın. Şöyle tığ yardımıyla buradan ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa hanımlar, burada şişlerde bekleyebilir. Benim yedek şişim var ama yine de böyle ilmeklerin içinden ip geçireceğim. Tabanımızı yaparken bu şişler elime takılınca ben rahatsız oluyorum. O yüzden ilmeklerin içinden böyle tığ yardımıyla şöyle farklı renkte bir ip geçiriyorum. Sonrasında hanımlar, bu ilmeklerimizi patiğimizin topuk bölümüne gelince şişimize takacağız. Tekrar kullanacağız. Şöyle ipimi bağlıyorum. Ardından şu kenarda kalan ipimi de
Şöyle yan tarafta küçük bir miktar bırakıp şöyle krem ipimi kesiyorum. Bu arkadaki yeşil ve pembe ipimi de kestim. Arkaya şöyle bağladım. Sonra gizleyeceğim bu iplerimi. Şimdi sol kenarımızı yapacağız. Şu bilek bölümünden başlayarak hanımlar örmeye başlayacağım. Hemen şuradan. Bu bilek tarafındaki ilk 7 ilmeğim haroşa. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Hemen şu ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu kendisine bağlıyorum. Şöyle şuraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. 2 ilmeğimi ördüm. Şu üçüncü ilmeğim haroşalarım bunlar. Bilek bölümündeki haroşalarım. Şu dördüncü ilmeğim 5, 6, 7. 7 haroşamı hemen ördükten sonra bu sol kenardaki çiçekleri de yapacağız. Çünkü altta çiçeğimizden sonra 7 sıramızı örmüştük. 7 haroşamdan hemen sonra hanımlar bakın çiçeğimize denk geliyor. Bu bölümde şu öndeki 3 ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek yeşil ipimle yine şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi yine öndeki 3 krem ilmeğimin üzerinden atlattım. İlmeklerimi tekrar sol şişime aldım. İlk ilmeğimi krem ipimle düz örüyorum. Tekrardan bu ortadaki ilmeğimi bu defa şöyle 3 ilmek altına inerek yine bir ilmek çıkartıyorum ve bunu da ortadaki kremin üzerinden atlattım. Tam ortaya şöyle alttan pembe ipimi alarak bir tane çiçek yapacağım. Pembe ipimle bir ilmeğin içinden yine şöyle ipimi içime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Sonra bu 3 pembe ilmeğimin üçünü birden krem ipim ile örüyorum. Çiçeğimizi oluşturduk hanımlar. Kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde ilk 7 ilmeğimiz arka yüzde olduğumuz için ters örülecek. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek. Çiçeğimizden sonraki ilk sıramız yine 7 sırada bir bu sol kenara da çiçek yapacağız. Kalan 7 ilmeğim de haroşa olduğu için bakın şöyle düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüğümüz anda hanımlar bakın. Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi biz sağ kenara kaç sıra yaptıysak sol kenara da aynı sayıda haroşa yapmamız gerekiyor. Ben sağ tarafa 14 yapmıştım. Sol tarafa da 14 haroşamı yapacağım. Yine sağ tarafta olduğu gibi hanımlar sol tarafı da tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte patiğimizin tabanına geçelim. Evet hanımlar sol kenarımızda ördüm geldim yine krem ipimi bu defa haroşal tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Şimdi arkadaki hanımlar şu iplerimi de şöyle birbirine bağlayacağım. Krem ve pembe yeşil ve pardon gül kurusu pembe ipimi. Şimdi 2 tane düğüm attım bu iplerimi de kesiyorum. Yine bu ipleri arka şu ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğiz sonradan. Şimdi diğer kenarda olduğu gibi burada da bu 14 ilmeğimin içinden şöyle tığ yardımı ile bir ip geçireceğim hanımlar. Dediğim gibi buradaki ilmekler patiğimizin topuğu yapılırken tekrardan kullanılacak. Şöyle yine farklı renkli bir ip geçiriyorum. İlmekler kaçmasın diye. Şöyle yine bu ipin ucunda bağlayayım. Krem ipimi de şöyle kenarda küçük bir miktar bırakıp kesiyorum. Böylece patiğimizin üst bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi burundan başlayarak tabanını öreceğiz. Burunumuzda pembe ipimizi kullanmıştık. Pudra pembe ipimizi kullanmıştık. Yine burunda kalan şu ipimizin ucuna pembe ipimi ekleyeceğim. Hanımlar patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık. Ön yüzde burun kısmından tekrar 12 ilmek çıkaracağız. Hemen ipimizin geldiği nokta bakın şurası. Tam o araya girerek başlangıç yeri burası. Şöyle tığ yardımı ile bir ilmek çıkarttım. Şöyle şişime takıyorum. 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Bakın 2 ilmeğimizi çıkardık. Başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. 12 ilmek çıkaracağız. 4 ilmeğim oldu. 5 6 7 8 9 10 11 ve son kenar ilmek yerimiz şu kenarda kalıyor. Bir de buraya giriyorum 12. 12 ilmeğimizi böylece çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine taban bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak
örüyorum hanımlar. Şöyle sırasıyla ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık ilmek sayılarımız artacak. Patiğimizin tabanı da üst bölüme eklenecek. Bunu da şöyle yapacağız. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın buralarda V şeklinde kenar ilmek yerlerimiz belli. İlk kenar ilmek yerine şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek bakın şuraya. Buraya giriyorum ve bu sağ kenardan bir ilmek çıkartıyorum. Hemen şuradan. Şişimizde böylece 13 ilmeğimiz oldu. İlmek çıkartma işlemini hanımlar sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi şimdi yaptığımız gibi sağ kenardan, ikinci ilmeğimizi de sol kenardan çıkaracağız. İki ilmeğimizi çıkarttıktan sonra şişimizdeki diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi de sol kenardan bakın ilk kenar ilmek yerim şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Yine sıradaki kenar ilmek yerine bakın sıradaki kenar ilmek yerimiz burası. Buraya girerek bir ilmek çıkarttım sağ kenardan. Şimdi de 15 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi de sıradaki kenar ilmek yerimiz hemen burada sol kenardan. Buraya girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 16 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hanımlar patiğimizin burun kısmını örüyoruz. İlmek sayılarımız hem artıyor hem de patiğimizin tabanı üst bölüme eklenmiş oluyor. Dikişe gerek kalmıyor böylece. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Yine devam ediyoruz. Ön yüzdeyiz. Ve burada yine sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. 17 ilmeğimiz oldu şimdi de. 16 şişimiz de vardı. Bir de buradan çıkarttık. 17 oldu. Tekrar ilmeklerimi ön yüzde sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından da sol kenardan ikinci ilmeğimi çıkaracağım. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördükten sonra bu kenardan da bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkarttım. Böylece hanımlar 18 ilmeğimiz oldu. Patik burnumuzun bu şekilde 5 diş patik burnundan hiçbir farkı olmuyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine önce sağ sonra sol kenardan olmak üzere ilmeklerimizi çıkaracağız. Biz bu ilmek çıkartma işlemini şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Üst bölümü 28 ilmek olarak yapmıştık. Tabanımızda yine aynı sayıda olmalı. 28 ilmek olana kadar yapacağız. Şimdi hep birlikte patiğimizin burun kısmını bu son pembe kenar ilmek yerlerine kadar yani 28 ilmek olana kadar yapalım gelelim. Ardından 28 ilmek olarak tabanımızın nasıl örüleceğini sizlere anlatacağım. Evet hanımlar 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. Artık 28 ilmek olarak devam edeceğiz. 27. ilmeğimizi sağ kenardan 28.yi de sol kenardan çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar artık ilmek artışı olmayacak. 28 ilmek ile devam edeceğiz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten kesim yapıyorum. Şu an 27 ilmeğimiz kaldı kesim yaptığımız için. Geri döndük. Yine sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Fakat yine krem ile devam edeceğiz hanımlar. Sadece burun kısmında pembe ipimizi kullandık. Devamında kremi kullanacağız. Şimdi krem ipim ile yine sıradaki bakın krem kenar ilmek yerine geldim. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Böylece tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Artık krem ile devam edeceğiz hanımlar. Diğer ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Hemen şöyle burada krem ipimin ucunu şöyle pembeme bağlayacağım. Pembe ipimizi artık kullanmayacağız. Şöyle 2 tane
buraya sıkı bir düğüm atıyorum ve pembe ipimi artık kesiyorum. Pembe ile işimiz kalmadı. Artık krem ipimizle öreceğiz. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimizi ön yüzdeyiz. Krem ipimizle öreceğiz. Bu aşamada şöyle 2 tane ipimizin ucu vardı. Bunu da kremin üzerinden atlatarak öreceğim şöyle. Örerken ipimizi gizlemiş olalım. Sonradan bir de ip gizleme ile uğraşmayalım. Şöyle ilmeklerimi krem ipim ile böyle düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim, düz örüyorum hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Şimdi ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi normal düzden kesim yapıyorum. 27 ilmeğim kaldı ve yine burada da krem kenar ilmek yerine girdim. İlk krem kenar ilmek yerine buradan ilmek çıkartıyorum şöyle. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Şöyle bir türlü ilmeğimi çıkaramadım. Şöyle. 28 ilmeğimiz oldu yeniden. Şimdi geri dönüyoruz. Yine arka yüzdeyiz hanımlar. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hanımlar patiğimizin bu taban bölümünde artık 28 ilmek olarak yaparken uygulayacağımız işlem şu. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmek kalana kadar düz olarak örüyoruz. Son 2 ilmeği düzden kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Patiğimizin tabanı bu şekilde yapılacak. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için tersten kesim yapıyorum. Şöyle geri döndüm. Ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi diğer ilmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Son kenar ilmek, son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Patiğimizin tabanında yapacağımız işlem bu kadar hanımlar. Örüyorum ilmeklerimi. Bu şekilde son 2 ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ben kenar ilmek yerimiz burada bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Geri döneceğiz. Arka yüzde son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği tersten keseceğiz. İlmek çıkaracağız. Ön yüzde de yine en son yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani son 2 ilmeği düzden keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar buraya bakın şu kenar gelene kadar devam edeceğiz. 28 ilmek olarak tabanımızı bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını örelim gelelim, sonra birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını tamamladım, geldim son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm. İlk ilmeğimi sağdan, ikinciyi de sol kenardan çıkarttım. Artık patiğimizin topuk bölümüne geldik. Bu iplere takmış olduğumuz ilmeklerimizi şişimize alacağız. Bu ilmeklerimizi de öreceğiz hanımlar. Şöyle bu 14 ilmeğimi sırasıyla şişime takacağım. Bu mavi ipi çekip öyle de takabilirdim fakat ilmeklerim kaçmasın diye böyle garanti altına aldım. Bakın ilmekleri taktım, ipimi çekiyorum. Hemen bu ipimin, krem ipimin ucunu da ana ipime bağlayacağım. Şöyle sökülmesin patiğimiz. Şimdi bu 14 ilmeğimizi de öreceğiz hanımlar. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. 14 ilmeğimi. İpimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Bu aşamada hanımlar kenarda 7 haroşamız vardı. Haroşalarımız yine haroşa olarak örülecek. Haroşalarımıza devam ediyoruz. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümde arka yüzdeyim. İlk 7 ilmeğimi haroşa olduğu için yine düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Patiğimizin tabanında 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. Hepsi tek şişte toplanınca hanımlar şişimizde toplam ilmek sayısı 56 oluyor. Birazdan diğer ipte takılı olan 14 ilmeği de şişe aktaracağız, öreceğiz. Böylece 56 ilmeğimiz olacak.
Bu şekilde hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi burada takılı olan, ipe takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize alacağız. Şöyle ipi çözdüm. Sırasıyla bu ilmeklerimi de şu şekilde sırasıyla şişime alıyorum. 14 ilmeğimi. Diğer tarafta olduğu gibi artık bu ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle mavi ipimi çekiyorum. Takıldı ucu. Niye takıldı acaba? Bu şekilde hanımlar ipimizi çekeceğiz. Şöyle kurtarayım. Yine ipimin ucunu düğüm arka tarafta olsun diye şöyle arka yüzde şu kenara düğümümü atacağım. Bu şekilde. Ve diğer ilmeklerimi arka yüzdeyim ters örmeye devam edeceğim. Bu 14 ilmeğimi bakın arka yüzdeyim ters örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için haroşalarımı düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplandı. 56 ilmeğimiz oldu. Şimdi topuğumuzu keseceğiz. Ama topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ayırdığımız yer belli olsun diye hemen şu aradan bir renkli ipimi geçireyim hanımlar şöyle. 24 ilmeği ayırdığımız yer belli olsun diye burayı şöyle bir ip tuttum. Şimdi topuk bölümünde hanımlar yine haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Kesmeye başlayacağız bu sıramızdan. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Şu 5, 6, 7. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipimi de gizleyerek götüreyim hanımlar. 16, şu 17. ilmeğim, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24.'yi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizde kesimimizi yaptık. Topuğumuz için şu işaretli yerden itibaren araya bakınca burada da 7 ilmeğimiz kalıyor. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Diğerlerini gördüğünüz gibi ters örüyorum. Son 7 haroşa ilmeğime geldim. Bunları yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Yine 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, şu 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktık kesimden sonra burada 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar yani şu arada kalan son 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğuna bu işaretli yere kadar yani bu 6 ilmek bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar bu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Şimdi ipi çekiyorum artık. İlk başta hanımlar bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini topladım. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftan bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuk kesim yönü de aynı oluyor. Aynı tarafta oluyor hanımlar. Bunu da belirteyim. Gizli kesim olduğu için zaten kesim yeri belli bile olmuyor.
Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Burada da önce benden taraftaki sonra ikinci şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizin topuğunu tamamladık. Hemen ipimizi gizleyelim. Ardından birlikte bir topuğumuza bakalım. Patiğimiz burada bitti hanımlar. Şöyle ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu da gizledim. Hemen bakalım topuğumuza şöyle. Gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Ayaktaki duruşu şöyle oluyor. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Şöyle göstereyim düzleştirip. Patiğimiz bu şekilde. Bir de hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Çok şık zarif bir patik oldu hanımlar. 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Çeyiz içinde çok uygun. Gayet de kolaydı. Birlikte yaptık gördük zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle hemen mankendeki duruşumuza şöyle bakalım. İşte patiğimiz bu şekilde. Hemen sağdan soldan üstten her tarafı patiğimizin bu şekilde tabanımız böyle. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.